gibi kızarmış ve içinin gözeneklerine bakın. Özellikle hamurun içinin kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle orijinalindeki gibi oluyor. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İtalyan mutfağının çok sevilen focaccia ekmeğini yapacağız. Gerçekten çok lezzetli. İnanın bu zamana kadar neden yapmamışım diye kendime çok kızdım. Ama kesinlikle korkulacak bir tarif değil. Aksine çok pratik bir tarif ama önemli püf noktaları var. Buna riayet ederseniz kesinlikle aynı sonuca siz de ulaşabilirsiniz. Evet, fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapımına geçiyorum. Öncelikle hamurumuzun ön mayalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burası çok önemli. 1 su bardağı su, bir paket mayanın yarısını ekledikten sonra 2 dolu yemek kaşığı unu da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Evet, mayamızı güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 2 saat mayalanması için bekletiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 saatin sonunda mayam gayet güzel aktif hale geldi. Bu aşamadan sonra geri kalan malzemelerini ekliyorum. 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra hamurumu tekrar karıştırıyorum. Bu arada az kalsın unutuyordum. Ayırdığım mayanın tamamını da ekledim. Ben burada tarifi ilk defa yaptığım için malzemeleri dağınık şekilde göz kararı ekliyorum. Ama sizin için kesinlikle açıklama kısmındaki malzeme listesine dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bir de beni nerelerden takip ediyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum ve daha önce benim tariflerimi denediyseniz, tecrübelerinizi benimle paylaşırsanız yeni gelen takipçilerim için referans olur. Ben burada ununu eklerken kafanız karışmasın lütfen. İlk mayalama işleminde 1 su bardağı un kullanmıştım hatırlarsanız. Daha sonra ikinci aşamada geri kalan 3 su bardağı ununu da böyle kontrollü bir şekilde ekleyerek devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumun kıvamını ayarladım. Bu aşamadan sonra artık un eklemeyeceğim. Şimdi hamurumun kenarlarını toparlaya böyle karıştırarak yoğuruyorum. Burası çok önemli. Bunu böyle 1 dakika tekrarlayabilirsiniz. Evet, 15-20 kere böyle karıştırdıktan sonra hamurumun üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika bekletip hamurumun örümcek ağı olmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel kendini saldı. Bakar mısınız? Böyle gördüğünüz gibi elastik bir kıvam aldı ve siz de görüyorsunuz tam örümcek ağı görüntüsünde. Kenarlara bakın. Şimdi hamurumu tekrardan böyle üzerine kenarlardan ala ala ve üzerine katlaya katlaya devam ediyoruz. Bu işlemi de yaklaşık 1 dakika yapmanız yeterli olacaktır. Bu kısmı özellikle kesmiyorum ki nasıl yaptığımı görmenizi istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu tekrardan yoğurdum. Tekrar üzerini kapatıyorum ve tepsiye bırakmadan önce yaklaşık bir yarım saat bekletiyoruz. Yarım saat beklettim hamurumu. Şimdi tepsimi bolca zeytinyağıyla yağladıktan sonra az bir şey mayalanan hamurumu tepsiye alıyorum.
Daha sonra spatula ile gelişigüzel şekilde böyle yayıyoruz. Çok fazla kenarlara götürmenize gerek yok. Zaten kabarma aşamasında kendisi gidecektir. Evet, hamurumu tepsime gelişigüzel yaydıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum ve buzdolabına kaldırıp bir gece mayalanmasını sağlıyorum. Evet arkadaşlar, ertesi gün gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel mayalandı. Kenarı biraz açık kaldığı için hafif kuruma var ama hiç sorun değil. Şimdi elimizi zeytinyağıyla güzelce yağlıyoruz ve böyle kenarlardan tutup ortada birleştiriyoruz. Bakar mısınız hamurumuza? Hem çok güzel böyle incecik açılacak kıvama gelmiş, hem de böyle olması gerektiği gibi lastik gibi uzadıkça uzuyor. Özellikle bu katlama ve bekletme işlemlerini kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Bu sayede hem hamurumuzun içi göz göz oluyor, hem de böyle kıvamı siz de göreceksiniz, kesinlikle orijinalindeki gibi oluyor. Daha önceki focaccia tariflerine böyle bir göz attım da yani şahsen doğru tekniği uygulamadıkları için istenilen kıvamda olmamış maalesef. Evet, tepsi değişimi yaptıktan sonra hamurumu tekrardan gelişigüzel şekilde tepsime yerleştiriyorum ve üzerini kapatıp tekrar bir yarım saat daha bekletiyorum. Bu süreyi şöyle ayarlayabilirsiniz. Bakın hamur ortada oluyor. Açtığımda kenarlara yayılmış şekilde ve üstü hafif böyle kabarcıklar olmuş şekilde. Bu böyle gördüğünüz zaman hamur gayet güzel kıvamını almış demektir. Bakın o kadar güzel uzuyor ki, bakar mısınız? Hem böyle göz göz içi, eminim fosur fosur, aynı zamanda ele de yapışıyor. Kesinlikle yapışması gerekiyor zaten. Burası çok önemli. Bunu da bertaraf etmek için elinizi her defasında yağlamanızı tavsiye ediyorum. Bu böyle buram buram zeytinyağı kokan çok lezzetli bir çörek. İnanın böyle tek başına çayla beraber severek tüketebilirsiniz. Yani ben bayıldım, yani bunun her türlüsünü ilerleyen zamanlarda deneyeceğim. Hatta şekerli olanını bile deneyeceğim. Başka çeşitlerinde tarifini isterseniz eğer açıklama kısmına yazarsanız ona göre hareket ederim. Evet arkadaşlar, son olarak yarım saat daha beklettik. Şimdi üzerine bolca zeytinyağı sürüyorum ve böyle parmaklarımla batırarak, hem böyle batırdıkça içindeki kabarcıklar ortaya çıkıyor, hem de ekmeğimiz çok güzel şekil alıyor. Kabarcıklara bakar mısınız? İzlemesi bile inanın çok keyifli. Evet, parmaklarımızla bu şekilde batırdıktan sonra böyle tepsimizi sallıyoruz. Bakın titriyor. Bu şekilde titremesi hamurumuzun kıvamını tutturmuşuz demektir. Şimdi üzerini tekrardan 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla bolca yağlıyorum ve burada zeytinyağını dilerseniz fazla da ekleyebilirsiniz. Gerçekten bu ekmek zeytinyağını çok güzel kaldırıyor. Daha sonra üzerine olmazsa olmaz kekik. Bende kuru vardı, onu ekledim. Özellikle taze olanını tavsiye ediyorum. Kekik serptikten sonra böyle çekirdeklerini ayıkladığım siyah zeytinleri gelişigüzel her tarafına yerleştiriyorum. Ve daha sonra bu ekmeğe gerçekten yine çok yakışan çeri domatesleri de ekliyorum. Burada istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Dilerseniz soğan da ekleyebilirsiniz. Sarımsak falan, onları da ekleyebilirsiniz. İlk etapta ben böyle yapmayı tercih ettim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi focaccia hamurumuzu hazırladık. Şimdi önceden ısıttığım 230 derecelik fırına gönderiyorum ve pişirirken böyle güzel kabarana kadar 230 derece, daha sonra böyle kabardıktan sonra da 200 dereceye alıyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarmasını bekliyorum. Ekmeğimi güzelce böldükten sonra bakar mısınız, altı gayet güzel nar gibi kızarmış ve içinin gözeneklerine bakın. Özellikle hamurun içinin kıvamını göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Kesinlikle orijinalindeki gibi oluyor. Dışına bakın, çıtır çıtır. Ama inanın o kadar lezzetli ki, yerken böyle var ya, yani keyifle yiyorsunuz ve yanında asla bir şey istemiyorsunuz. Tek başına çayla bu yeterli oluyor. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.